Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün beyaz lahana nasıl sarılır, kolaylıkla nasıl haşlanır onu izleyeceksiniz. Doğramadan, kesmeden en kolay lahana haşlama yöntemiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan lahana sarmamızın yapım aşamalarına geçelim. İlk önce iç harcımı yapmakla başlayacağım. Çiğden yapacağım için lahanalarım haşlanana kadar iç harcım da kenarda beklerken daha güzel olmuş oluyor. İç harcım için 1 su bardağı bulgur, 2 su bardağı pirincim var. Pirinçlerimi de güzelce yıkadım. 4 adet kuru soğanım var, ince doğranmış. Kıyma miktarı vermiyorum. Ne kadar varsa onu ekleyebilirsiniz. Yarım demet kadar maydanozum var. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçam, 2 yemek kaşığı da domates salçam var. Baharatlarım nane, karabiber, pul biber ve tuzum var. Tabii ki baharat istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. 1 su bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağınızın da bol olması sarmalarınızın daha lezzetli olmasını sağlayacak. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kaşık yardımıyla malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Baharat olarak kimyon, kekik de kullanan var ama ben kullanmıyorum. Pek de sarmaya yakıştırmıyorum. Çok fazla baharatla sarmanın lezzetinde önüne geçmesini istemediğim için bu baharatlar yeterli oluyor. Ben iç harcımı güzelce karıştırdım. Hatta biraz da elimle yoğurdum arkadaşlar. Soğanlarım da içinde çiğ olduğu için daha güzel, soğanlarım içinde yok olması için güzelce karıştırdım. Sarma içimin üzerini kapatacağım. Kenarda bekletmeye alacağım. Ben de bu arada lahanalarımı haşlamaya başlayacağım. 1 adet lahanam var. Lahanamı 3 gün temiz bezin içine sararak beklettim. Bu sayede lahanamın içi daha güzel yumuşamış oluyor. Sarma yaparken de zorlanmamış oluyoruz. Sizin de zamanınız varsa mutlaka lahananızı temiz beze sararak, sofra bezi de olabilir tabii ki, 3 gün bekletirseniz daha güzel sarma işlemini yapabilirsiniz. Zamanınız yoksa 2 günde bekletmeniz lahanalarınızı yeterli. Eğer zamanınız varsa 3-4 gün bekletirseniz daha güzel olur. Orta göbek kısmını bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi kestim. Bu sertliği de mutlaka almam gerekiyor ki haşlarken bana zorluk çıkarmaması için. Orta kısmını da bıçak yardımıyla güzelce oyuyorum. Haşlarken daha kolaylıkla haşlayacağız bu sayede. Lahanamın iç göbek kısmını, sertlikleri güzelce alıyorum. Az sonra haşlarken de göreceksiniz. Bu sayede kolaylıkla haşlayacağız. Ben bu arada lahanamı güzelce yıkamıştım arkadaşlar. Bunu da belirtmeyi unutmayayım. Lahananın iç kısmını mutlaka bu şekilde oyuyoruz. Artık lahana haşlanmaya hazır. Lahanayı rahat haşlayabileceğim büyüklükteki tencereye suyu ekleyip kaynattım. Lahanamı şimdi içine ekleyip artık güzelce yapraklarını haşlamaya başlayacağız. Spatula yardımıyla bu şekilde lahanamı birazcık çeviriyorum. Zaten sıcak suyu gördükten sonra hemen lahana gevşiyor. Yapraklarını da gördüğünüz gibi hemen üzerinden atıyor. Sıcak suyu bu şekilde lahananın göbek kısmını da ekleyerek daha kolaylıkla ayrılmasını da sağlayabilirsiniz. Size bu kısımları rahat göstermek adına derin tencerede yapmadım. Sizler tabii ki daha derin tencere, bol su kullanarak yapabilirsiniz. Lahanam biraz sert olduğu için haşlama süresini biraz uzun tuttum. Ama tabii ki sizlerin lahananız eğer yumuşaksa çok fazla tutmamaya özen gösterin suda. Lahanaları çok fazla haşlarsak sararken bize zorluk çıkarır. Lahanalarımın iç kısımlarında birazcık çürük gibi lekeler oluşmuş. Onları da tabii ki keserken ayıklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde haşlama yöntemi gerçekten gördüğünüz gibi çok kolay. Spatula yardımıyla güzelce lahanalarımı çekiyorum. Kaynar suya sokup 1-2 dakika kaynar suda beklettikten sonra tekrar aynı işlemi devam ediyorum. Dediğim gibi benim lahanalarım sert olduğu için bu işlemi birazcık uzun tuttum. Çok fazla da ezilmeden, parçalanmadan haşladım. Kesmeden lahananızı bu şekilde haşladığınızda fazla ziyan olmadan lahanaların hepsini kullanmış oluyorsunuz sarmalıkta. Tabii ki lahana da çok önemli. Gördüğünüz gibi benim sarmalık lahanam çok güzel çıktı. Son göbeğine kadar bile sarma yapabildim bu lahanalarla.
Lahanalarım haşlandı. Hiç suya sokmayacağım. Bu şekilde biraz ılınmasını bekleyeceğim. Çok da fazla haşlamayalım ki lahanaları ılınmaya beklerken de sıcağıyla fazla erimemesi için. Lahanalarınızı çok haşladıysanız soğuk suyla şoklayarak biraz dirilmesini sağlayabilirsiniz. Ben çok fazla haşlamadım. Yeterince haşladığım için dediğim gibi hiç suya sokmadım. Biraz ılınması için bekledim ve ondan sonra kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Kök kısımlarını da tenceremin dibine eklemek için kullanacağım. Atmıyoruz arkadaşlar kök kısımlarında. Lahanamızı tahtanın üzerinde sert olan kısmı kesiyoruz. O sert damarını. Eğer sertliği kesmezseniz sararken sizi zorlar arkadaşlar. Olabildiğince sert kısımları alalım ve bu şekilde 4 parçaya ayıralım. Tabii ki sizin eğer lahana yaprağınız büyükse daha fazla parçalara ayırabilirsiniz. Lahanalarımın hepsini kestim. Bu şekilde hazır hale getirdim. Artık sarma işlemini yapabiliriz. Bu kısımlar biraz oyalayıcı gibi gözükse de sararken büyük kolaylık oluyor. Çok fazla haşlamadan biraz daha az haşlayarak bu şekilde hazırlayıp derin dondurucunuzda da lahanalarınızı saklayabilirsiniz. Kenarda bekleyen iç harcımı da karıştırıyorum. Bu arada eğer yağ azaldıysa yağ da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Bekledikçe yağını bazen çekebiliyor. Lahanamızı artık sarmaya başlayabiliriz. Çok az iç harcı alıyorum. Ben biraz ince yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler nasıl yapıyorsanız o şekilde iç ekleyebilirsiniz. Eğer kalın sarıyorsanız biraz daha fazla iç harcını ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk sarmamı sardım. Kaşık yardımıyla iç harcımı, lahanamı üzerine ekliyorum. Dediğim gibi eğer sizler kalın sarma seviyorsanız daha fazla iç ekleyebilirsiniz. Kenar yumuşak kısmını içe doğru katlıyorum. Sert kısmını içe katlamıyorum. Hiç dağılma olmuyor. Bundan rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda sarmamı sarmış oluyorum. Sarma sarmaya bayılırım. Canım sıkkın olsa bile hemen iç harcı yaparım. Sarma yapmaya başlarım. Sarma yapmak benim için terapi gibidir. Çocuklarım, ailem de çok sevdiği için çok sık yaparım. Sizler de çocuklarınız seviyorsa mutlaka çok sık yapın. Anne sarması her zaman çok önemlidir çocuklar için. Sarmalarınızı çok sıkı sarmamaya dikkat edin. Eğer çok sıkı sararsanız içine çok fazla su işlemeyeceği için sarmalarınız sert olur. O sebeple çok sıkı olmayacak şekilde sarmalarınızı saralım. Tabii ki çok da gevşek sararsak sarmalarda açılma olur. Geri kalan sarmalarımızda bu işlemi devam ederek saracağız. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sarmalarımın hepsini sardım. Tenceremin alt kısmına o ortada kestiğimiz göbek sert kısımlarını da yerleştirdim. Üzerinde güzelce sarmalarımı aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizdim. Bu arada iç harcım fazla olduğu için beyaz lahanam da azdı. Kara lahana karışık sardım. Daha lezzetli olacak bu sayede. Karadenizli'de olduğumuz için arkadaşlar kara lahanaya da ayrı bir sevgimiz var. Karalahanlarımda haşlama kısmını size gösteremedim. Karalahanam derin dondurucuda vardı. Kayınvalidem Trabzon'dan gönderdiği için kusura bakmayın arkadaşlar. O kısmını o sebeple gösteremedim. Bunu da belirtmek isterim. Sarmaların üzerine salçalı su için kabımın içine bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası ekledim. Biber salçanız yoksa domates salçası da ekleyebilirsiniz ama kesinlikle biber salçası çok yakışıyor arkadaşlar. Üzerinde sıcak suyu ekliyorum. Yarım çay bardağına biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Tabii ki size isterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Salçalı su karışımıma tuzumu da ekledim. Tuzu da kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sarmaları tencereme çok doldurduğum için sosun kesinlikle üzerine geçmeyecek şekilde sarmaların üzerine ekliyorum. Aksi halde pişerken taşma yapar. Bakın görün, üzerinde su olmadığı halde az sonra kaynadıktan sonra su üzerine çıkacak. Eğer gerekirse sonradan sıcak su ekleyeceğim. Tabii ki mutlaka sarmaların üzerine sıcak su eklemeye özen gösterin.
Sarmalarımın üzerine ağırlık yapması için büyük servis tabağı kapattım. Bu sayede sarmalarım dağılmadan daha güzel pişmiş olacak. Sizler isterseniz dolma taşı da kullanabilirsiniz. İlk önce ocağımın yüksek ayarında kaynayana kadar sarmalarımı pişiriyorum. Sonrasında kısık ateşte sarmalarımı ağır ağır pişireceğim. Sarmalarım kısık ateşte yaklaşık 1 saattir pişiyor. Tabii ki tam fazla pişmemiş. Biraz daha pişmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Ben çok kısık ateşte pişirdiğim için sarmalarımı ağır pişiyorlar o sebeple. Tabii ki lahananıza göre, pirincinize göre de bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Suyunu biraz çektikten sonra üzerindeki tabağı artık alabilirsiniz. Bu aşamadan sonrasını tenceremin kapağını kapatarak yine tekrar kısık ateşte lahanalarımı pişmeye bırakacağım. Suyu çekerse çok az kaynar su eklemeyi de unutmayın. Sarmalarım pişti arkadaşlar. Ben çok kısık ateşte pişirdiğim için 2 saate yakın zamanda pişti. Tabii ki sizlerin lahananıza ve pirincinize göre bu zaman değişebilir. Bir tanesini size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamda pişmiş sarmam bütün halde hiç dağılmadan duruyor. Beyaz ve kara lahana karışık sarmamız artık hazır. Servis tabağına aldım. Tabii ki sizlere sunum için bu şekilde ayrı ayrı aldım. Hepsini karışık yiyeceğiz tabii ki. İkisinin de lezzeti farklı güzel. Sarmaların üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağı karışımı da gezdireceğim. Bu şekilde daha lezzetli olacak. Kalem gibi upuzun sarmalarımız hazır. Tabii ki sarmanın şekli hiç önemli değildir. Önemli olan lezzetidir. En güzel sarma anne el sarmasıdır. O sebeple de mutlaka bol bol yapıp çocuklarımıza yedirelim. Videolarımızı çekerken illaki bazı kısımları unutuyoruz. Eğer unuttuğumuz, atladığımız kısımlarda olursa bunları yorum yerinde belirterek, sorarak öğrenebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmek istedim. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.